Pasta severleri çok sevindirecek özel bir pasta tarifi paylaşıyoruz bugün. Benim en sevdiklerimden kara orman pastası. Evde yapabileceğiniz en güzel pastalardan. Tüm bu güzel tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşe önce pandispanyayı hazırlamakla başlayalım. Yumurtaların sarılarıyla beyazlarını ayırarak yapacağımız bir pandispanya tarifi bu. Beyazları konusunda ne kadar hassas olmak gerektiğini hatırlatmak istiyorum. İçine hiç sarısı kaçmamalı ve kabınız da kuru ve temiz olmalı. Yoksa lastik gibi bir pandispanya ile ortada kalabilirsiniz. Tüm yumurtaların oda sıcaklığında olması gerektiğini de belirtelim. Yumurta beyazlarına bir fiske tuz atıp çırpmaya başlıyoruz. Yumurtalar hafif köpürmeye başlayınca şekeri de bir yandan ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Oldukça katı formlu bir merenk elde edeceğiz. Çırptıkça bakın katılaşıyor. Bu kıvamı yakalayana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Bu kenarda beklerken yumurta sarılarına geçelim. Vanilya ve şekerle güzelce çırpıyoruz. Rengi biraz açılmaya başlayınca sıvıları ekleyebiliriz. Sıcak su ve sıvı yağ. Eklerken bir yandan da çırpıyoruz tabii. Artık katı malzemelerde sıra. Eleğimize unu, nişastayı, kakao ve kabartma tozunu koyuyoruz. Tüm kek tariflerinde katı malzemeleri eleyerek eklemek kekin dokusunu etkileyen bir faktör. Hepsini topaklanma kalmayacak kadar çırpıyoruz. Şimdi az önce hazırladığımız merengi bu harca yedireceğiz. Önce bir miktar alıp karıştırıyoruz. İlk aşamada bu işlemi daha özensiz yapabiliriz. Ama sonrasında yumurta beyazlarını söndürmeden devam etmeliyiz. Alttan üste katlayarak. Mümkün olduğu kadar büyük hareketlerle ve çok karıştırıp da harcın sulanmasına müsaade etmeden. Şimdi kalıp hazırlayalım. 23 santim çapında bir kalıpta pişireceğiz bu keki. Kalıbın altına yağlı kağıt serip kenarlarını da yağlıyoruz. Hamuru kalıba aktarıp pişirmeye geçebiliriz. Genel olarak pandispanyalar ortadan kabarıp pastaya düzgün bir şekil vermeyi zorlaştırabiliyor. Buna engel olmak için fırına vermeden önce hamurun ortasını bu şekilde boşaltırsanız kek kabardığında oluşacak tepecik çok yüksek olmayacaktır. Pandispanyamızı 160 derecede önceden ısıtılmış fırının fanlı alt üst ayarında yaklaşık 35 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Pişirme süresi fırından fırına değişebilir, dikkat edin. Kek pişerken pastacı kremamızı yapalım. Sütü orta boy bir tencereye aktarıyoruz. Bir yumurtanın sadece sarısını kullanacağız. Ardından un, nişasta ve şeker. Hepsini topaklanma kalmayacak şekilde çırpıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kaynadığında krema katılaşacaktır. Bu aşamada vanilya ve beyaz çikolata ekleyip eriyene kadar karıştırıyoruz. Beyaz çikolata kullanmak istemezseniz şeker miktarını biraz artırarak yerine bir kaşık tereyağı da kullanabilirsiniz. Pastacı kreması soğurken üstünü de bu şekilde bir poşetle örtüyoruz ki yüzeyi kabuk bağlamasın. Kek de pişti. Hemen fırından çıkar çıkmaz bir tel üzerine ters çevirip soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra da böyle sarıp dinlenmeye bırakıyoruz. Sıra orman meyveli sos hazırlamakta. Hangi meyveleri kullanacağınız aslında size kalmış ama vişne mutlaka olmalı bence. Hepsinin çekirdeklerini bu şekilde kolayca çıkartabilirsiniz. Ben vişne dışında böğürtlen ve çilek kullanacağım. Ama daha önce dediğim gibi sosun içeriği değişebilir. Mesela frambuaz da eklenebilir.
Çekirdeklerini çıkarttığımız vişnelerin üzerine diğer meyveleri de ekliyoruz. Böğürtlen ve çilek. Bu meyveleri şekerle birlikte pişireceğiz. Şekeri döküp ocağı orta ateşte açıyor ve sosu pişmeye bırakıyoruz. Bir süre sonra meyveler yumuşayacaktır ve sularını salacaktır. Bu noktada bir çatal veya kaşık yardımıyla hepsini ezerek biraz küçülmelerini sağlıyoruz. Meyveler tamamen pişti ve ezildi. Hepsi suyunu verdiği için sos hala biraz sulu. Kıvam alması için soğuk suda nişastayı çözdürüp kaynayan sosa ekliyoruz. Sos miktarı az olduğu için hemen tekrar kaynamaya başlayacak ve kıvam alacaktır. Bu aşamada aroma için bir paket de vanilin eklenebilir. Pastayı oluşturmaya başlamadan önce soğuyan pastacı kremasının son malzemelerini ekleyip çırpalım. Toz şanti ve tabii ki her zamanki gibi labne peyniri. Bu katı kıvamlı bir pastacı kreması olmalı ki düzgün sağlam bir pasta oluşturabilelim. Bazı labne peynirleri daha az sulu olabiliyor. Veya krema biraz fazla kaynamışsa katılaşabiliyor. Pastacı kremasının cıvık olması sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Ama katı olursa çözümü kolay. 1-2 kaşık süt ekleyip çırpmaya devam edin. Asla sorun olmayacaktır. Bakın çırpıldıkça kıvamı çok güzelleşti. Pürüzsüz ve nefis bir krema elde ettik. Kolay uygulayabilmek için hepsini sıkma poşetine aktarıyoruz. Buzdolabı poşeti de olur ama ince olanlar yırtılabilir, dikkat edin. Kekimiz yeteri kadar dinlendi. Keki ne kadar bekletirseniz o kadar düzgün kesilir. Benim kekim 8 saat kadar bekledi mesela. Bu yüzden parçalanmadan kesilecektir. Pandispanyayı çok tazeyken kesmek biraz zor oluyor. Bu keki 3'e böleceğiz. Kenar kısmından yaklaşık 1 santim kadar kesiyoruz ve kestiğimiz kısma ip yerleştirip bu şekilde pastayı kolayca ayırıyoruz. Aynı şekilde diğer katı da kesiyoruz. Tabii bu işlemi ip yerine bıçakla da yapabilirsiniz. Kekin en üstteki parçasını biraz daha bozuk olduğu için pastanın en altını oluşturacak şekilde yerleştiriyoruz. Bakın dokusu muhteşem bir kek. Bütün pasta tariflerinizde gözünüz kapalı kullanabilirsiniz. Pasta sağlam dursun diye etrafı için çember kullanıyorum. Ve kolay çıksın diye de içine pasta tadı yerleştiriyorum. Yağlı kağıt da olur. Kek yumuşacık olsa da biraz sütle mutlaka ısıtılsa iyi olur. Adı üstünde yaş pasta. Pastacı kremamızı kekin tüm yüzeyine sıkıyoruz. Kenar kısımlarının dolduğundan emin olun. Bir kaşık yardımıyla kremayı hiç boşluk kalmayacak şekilde yayıyoruz. Kremanın üzerine meyve sosundan. Ben pasta çok ekşi olsun istemiyorum. Hafif bir ekşilik ve çok tadında bir tatlı ekşi dengesi için sosu az yaptım. Dilerseniz artırabilirsiniz. Sonra tekrar kremadan aynı şekilde tüm katları krema ve sos ile dolduruyoruz. Her katta keki mutlaka sütle ıslatıyoruz. Pandispanyanın en altta kalan kısmını da pastanın en üstünde kullanacağız. Böyle yapılınca pastanın üstü daha düzgün oluyor. En üstteki keki de ıslatıp ince bir katman halinde kremadan sürüp düzeltiyoruz. Üstünü kapatıp dolapta bekleteceğiz. Pasta bu şekilde bir gece kalsa çok daha iyi olur ama vaktiniz yoksa birkaç saat bekledikten sonra da dışını kaplayabilirsiniz. Bizim pastamız bir gece bekledi. Hem krema dondu hem de pasta çok lezzetlendi. Şimdi dış kaplaması için çikolatalı bir krema hazırlayacağız. Önce benmary'de bir miktar çikolata eritiyoruz. Ben bitter ve sütlü çikolata birlikte kullandım. Eritmeyi yaparken üstteki kabın suyla temas etmemesi gerekiyor. Çikolata buharda yavaş yavaş eriyecek. Bu erittiğimiz çikolatanın bir kısmını dekor için kullanacağız. Böyle soğuk bir yüzeye çikolatayı hala sıcakken yayıyoruz. Çok kalın olmasın. Yaydıktan sonra dolaba kaldırıp soğumaya bırakıyoruz. Dış kaplaması için krema kullanacağız. Soğuk kremayı derin bir kaseye aktarıyoruz ve mikserle çırpıyoruz. Burada kremanın soğuk olması çok önemli.
Hatta ben 40 dakika kadar da dondurucuda beklettim. Bakın bir süre sonra krema katılaşmaya başlıyor. Katılaşma oluştuktan sonra pudra şekeri ekleyip tekrar çırpıyoruz. En sonunda ılımış çikolatayı ekliyor ve tamamen karışana kadar tekrar çırpıyoruz. Dondurma tadında bir krema oluyor. Şimdi pastayı süslemeye başlayabiliriz. Pastanın asetattan kolayca ayrılması için etrafını sıcak bez tutarsanız daha iyi olur. Ardından bu şekilde sıyırabilirsiniz. Bir spatula yardımıyla pastacı kremasını düzeltiyoruz. Kenar süslemesini yaparken krema bulaşmaması için bu alanlara poşet serebilirsiniz. Hazırladığımız çikolatalı kremayı bol bol sürüp spatula yardımıyla yayıyoruz. Ben önce kenarlardan başlıyorum. Sonra üst kısmına geçiyorum. En son kenar kısmını böyle bir aparatla düzeltiyorum. Tabii bunun için döner bir pasta standı şart gibi. Diğer türlü çalışması zor olabilir. Son düzeltmeleri de yapınca pasta sıvamız tamam. Dolaptaki çikolatayı bu şekilde kazıyarak çikolata rendesi elde edebiliriz. Bu çikolataları istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ben sadece üst kısmını da kullanacağım. Bu yüzden bu miktar yetecektir. Ama tüm pasta bu şekilde kaplanacaksa çikolata miktarını artırmalısınız. Hatta benim erittiğim çikolata tüm yüzeyi kaplamama yetmedi. Ama bu şekilde daha çok beğendiğim için ekstra çikolata eritmedim. Bu gerçekten inanılmaz güzel bir pasta. Kreması, pandispanyası ve meyve sosu hepsi çok kararında bir reçete oluşturularak ayarlandı ve sizler için hazırlandı. Size düşen ise bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup yorumlarda fikirlerinizi paylaşmak. İçinde gösterelim ki daha iyi anlayın. Düzgün bir dilim çıkarmak için bıçağı mutlaka sıcak suda ısıtıp her bıçak darbesinden sonra bıçağı tekrar temizliyoruz. Umarız tüm detaylarıyla paylaştığımız bu pasta tarifini beğenir ve en kısa zamanda denersiniz. Malzeme miktarlarına açıklamalar kısmından pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.